Evet sevgili dostlar, şu anda dünyanın en ünlü tatil beldelerinden biri El Nido'dayım. Burası Palawan Adası'na bağlı bir belde. Manzara gördüğünüz gibi harika. Evet sevgili arkadaşlar, bugün 11 Ağustos 2025 Palawan Adası'na geldim. Burası Puerto Princesa, Palawan'ın başkenti. Uçağım 6 saat rötar yaptığı için Davao City'den Palawan Adası'nın başkenti Puerto Princesa'ya yeni geldim. Otele yerleştim, bir duş aldım, hemen dışarı çıktım. Akşam hava karardı ama size şöyle etrafı yine de bir göstereyim dedim. Burası tabii biraz popüler bir ada. Hemen hemen Filipinlerin en turistik, en popüler adası diyebilirim. El Nido ve Coron için. El Nido ile Coron birbirine yakın iki ayrı ada. Çok turistik olduğu için, çok fazla yabancı geldiği için burası biraz daha düzenli ve temiz diğer şehirlere göre. Tabi gezme imkanım olmadı. Daha henüz yeni geldim. Puerto Princesa'da yani okuduğum kadarıyla çok da fazla bir aktivite yok diyorlar. Sadece bir yeraltı nehir turu varmış. Onu da ben istemedim. Çünkü sabah erken saatlerinde El Nido'ya gitmek istiyorum. Vakit kaybetmek istemiyorum burayla. Gezilecek yerlerin çoğu Palawan ve Coron Adası'nda. O yüzden de vaktimi oraya ayıracağım. Şimdi dışarı çıktım, şöyle etrafı bir gezeyim, para çekeyim, bir şeyler atıştırayım diye. Birlikte dolaşalım. Evet, yine Filipinlerin her yerinde olduğu gibi karşıda Jollibee'yi görüyorsunuz. Vallahi Jollibee yemekten de bıktık arkadaşlar burada. Aslında yani Filipinler'de yemek çeşidi çok güzel. Asya mutfağının birçok çeşidini burada bulabilirsiniz. Özellikle Japon ve Kore mutfağını. Ama helal olmadığı için, bize uygun olmadığı için yiyemiyoruz. O yüzden de bu Jollibee, Burger King, McDonald's gibi yerlere gitmek zorunda kalıyorum. Sürekli kuru gıda yemiş oluyoruz. Ama ararsanız buluyorsunuz böyle, yani sizin için ayrı özel pişirecek yerleri veya tek tük de olsa helal gıda satan restoranları bulabiliyorsunuz. Ama beğenir misiniz bilmiyorum. Yalnız şunu söyleyebilirim. Filipinler'de et lezzetli arkadaşlar. Bayağı lezzetli. Yani Türkiye'deki etlerden çok çok daha lezzetli. Balık da öyle. Evet, gördüğüm kadarıyla bu Puerto Princesa bayağı bir hareketli bir yer. Şu anda düşük sezon olmasına rağmen etrafta yabancılar var. Buradaki restoranlar yani Davao'ya göre falan çok çok daha düzenli, temiz görünüyor. Tabi haliyle burası biraz daha bilindik, turistik bir yer olduğu için. Palawan, El Nido, Coron, gerçekten de özellikle Coron arkadaşlar doğa harikası bir yer. Henüz gidip görmedim ama videolarını izledim. Dünyanın en sayılı popüler turistik yerlerinden birisi diyebilirim burası için. Puerto Princesa da yani gezginler çok fazla bir şey yok. Fazla vakit kaybetmeyin. Direkt Palawan'a, Coron'a ve El Nido'ya gidin demiş ama yine de var. Etrafta çok sayıda beach var. Yeraltı nehirleri var. Ama benim o kadar vaktim olmadığı için burayı pas geçeceğim. Sadece burada havaalanı burada olduğu için geldim. Evet, Jollibee de burada. Göstereyim. Jollibee. Hemen az ilerisinde McDonald's. Genellikle bunlar hep yan yana oluyor. Bakın mesela şu Dunkin. Her yerde görürsünüz. Cow King, Dunkin, Jollibee, Inasal. Bunlar en bilindik restoran zincirleri. Aslında şu Dunkin'den de bir şeyler alacağım. Sabah yola çıkacağım yolda yemek için. Dunkin Donuts satıyor arkadaşlar. Evet, böyle Filipinler'de küçük kahve arabaları, sokak yiyecekleri satan şeyleri, küçük
taşıtları çok görürsünüz. Bunlar jeneratör çalıştırıyor. Acaba jeneratör değilmiş, vidanjörmüş. Çünkü Filipinler'de çok elektrik kesintisi sürüyor. Acaba burada mı böyle bir şey var? Evet, şimdi şu karşıda BDO bankası var. Oradan bir para çekmeyi deneyeceğim. Daha önce şu RRC mi? RC öyle bir bankadan para çektim. İnanılmaz komisyon çekti arkadaşlar. Sakın o bankaya gitmeyin. Evet, şu Dunkin'den bir şeyler alacağım sabah yemek için. Evet, sanırım Puerto Princesa'yı bu kadar göstermem yeterli. Bakın Calking de hemen karşıdaymış. Calking. Dediğim gibi bunların hepsi bir arada. Evet. Daha önce BDO veya başka bir bankadan çektim ama hangisi? Birisi iyiydi ama unuttum. Neyse, şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın. Puerto Princesa. Etrafta çok sayıda güzel lokanta var. Bütün fast food zincirleri de var. Hepsi yan yana. Evet, burada sokak yiyecekleri satıyorlar. Genellikle lokantalar burada temiz görünüyor. Sokak yiyeceklerinden hiç alıp yemedim arkadaşlar. Evet, burası bu kadar. Evet arkadaşlar, bugün El Nido kasabasına geldim. Dünyaca ünlü tatil cenneti El Nido. Buradan Coron'a gideceğim sonra. Evet, burası bugün 2 günlük rezervasyon yaptığım otel. Belki bir gün daha kalırım. Kliması var. Pervanesi var ayrıca işte. Askılık, tuvalet, banyo standart. İşimi görecek şekilde. Fiyatı 2700 peso. Şöyle de bir balkonu var. Masası, sandalyesi. Bahçesi de böyle. Fiyatı 2 günlük 2000 lira gibi diyebiliriz. Günlüğü 1000 lira.
Evet, El Nido Palawan. Evet arkadaşlar, şimdi El Nido'ya geldim. Puerto Princesa'dan Van'la buraya geldim. 700 peso verdim bunun için. Yolculuk 5-6 saat sürüyor. Aslında Türkiye şartlarında 4 saatte gelirsiniz ama burada çok oyalanıyorlar. Evet, burası El Nido kasabası. Küçük bir kasaba. Merkez böyle. Merkezde çok bir şey aramayın. Buranın dünyaca ünlü koyları, sahilleri var. Ben de 2 tane tur paketi sana aldım. Zaten size görür görmez hemen tuktuklar yanınıza koşuyor geliyor. Tuktuklar aynı zamanda tur da satıyorlar. Çok akıllı arkadaşlar. Hemen yanınıza yaklaşıyorlar. Sizin tura da ihtiyacınız olduğunu biliyorlar. Yarın ne yapacaksın falan diye soruyorlar. Aynı zamanda buradan Koron Adası'na gideceğim için feribot bileti de lazım oldu. Hemen beni aldı, oraya da götürdü. Feribot biletimi de aldı sağ olsun. Kendisinden tur alacağınızı düşünerek her türlü konuda yardımcı oluyorlar. Yani bu Filipinlerin genelinde böyle. Tuktukçuyla anlaşın, size her yere götürür, her şeyi gösterir, her şeyi tavsiye eder. Bakın burada laundry varmış, çamaşırları yıkatmaya. Bunlara verebilirsiniz geldiğinizde. Dün değil evvelsi gün Davao'da çamaşırları yıkatmaya verdim. 159 peso aldılar. Evet arkadaşlar, yani Filipinler'de olsun, başka ülkede olsun tatil planınızı yaparken mutlaka yolda geçireceğiniz süreyi, bir takım aksamaları da göz önünde bulundurun. Sürenizi ona göre ayarlayın. Mesela ben 2 hafta daha sadece Palawan bölgesi için ayırmıştım. Zaten bunun 4-5 günü yolda geçiyor. Yani feribottan feribota, o adadan o adaya, bu merkezden şu merkeze derken 4-5 günü yolda geçiyor. Sadece 2 yeri ziyaret etmek için. Bunu da hesaba katın buralara gelirken. Veya başka ülkelere giderken de aynı. Evet, etrafta turistik yerde olduğu gibi böyle güzel masaj salonları var. Asya'ya geldiğinizde mutlaka masaj deneyin. Çok sayıda masaj salonu var ama burası El Nido ve Coron, biraz daha El Nido, Coron Adası, yani Palawan'ın geneli çok turistik olduğu için fiyatlar 2 katı. Pahalı. Ulaşım da pahalı, yemek de pahalı. Başka yerlerde göremeyeceğiniz kadar turist var burada. Düşük sezon olmasına rağmen bakın mesela karşımda bir yabancı geliyor. Çok sayıda turist var etrafta. Fiyatlar da ona göre değişiyor. Kasaba görünüşü güzel değil. Kasabanın görünüşü güzel değil ama etrafı cennet gibi arkadaşlar. Dünyanın en güzel koyları, plajları El Nido ve Coron'da. Özellikle herkes Coron'u daha çok tavsiye ediyor. Coron'un daha güzel olduğunu söylüyor. Şimdi dediğim gibi 6 saat falan sürdü yolculuk. Buraya geldim. Saat oldu zaten 4. Yemek yedik falan desene. Ardından sordum ne yapabilirim aktivite olarak diye. Burada bir tane Las Cabanas diye bir yer var. Orayı tavsiye ettiler. Orada gün batımı seyredebilirsiniz dediler. Oraya gideceğim. 2 günlük de tur aldım. Pazarlıkla vergiler dahil 2700 pesoya indirdim. Normalde 3200 ediyordu. Vergi demişken Filipinler hükümeti acayip vergi alıyor arkadaşlar. 400 peso çevre vergisi, 200 peso bilmem ne vergisi derken 600 peso da vergi. Bu vergi dahil bu fiyata anlaştık arkadaşlar. Yarın gelip sabah beni alacak ve geri de buraya getirecek. Bakın işte fiyatları da size göstereyim. Bakın chicken adobo. Chicken adobo dediği böyle tavada size tavuk, işte domuz ne istiyorlarsa onu pişiriyorlar. Yanında da bir pilav veriyorlar. İşte fiyatları 300, 250, 400. İşte ne var? Balık çorbası var. İşte değişik hayvanların çorbası var. 300 ile 400 peso arasında değişiyor. Makarna, noodles 250 peso. Sizzling var. Sizzling de 250 ile 350 arasında değişiyor. Bu fiyatlar diğer şehirlerde çok çok daha uygun. Burası dediğim gibi çok turistik olduğu için pahalı. Zaten mesela Davao'da ben tur aradım, bulamadım. Ancak Facebook'ta bulursun dediler. Facebook'ta da bulduklarım çok pahalıydı. Ama burada adım başı tur. Zaten buraya
tura katılmak için geliyor insanlar. Tura katılmadan kendiniz gezmesi imkansız çünkü sizin ulaşamayacağınız koylara gidiyorlar. Bu yüzden gelir gelmez arkadaşlar vakit kaybetmeden turunuzu almanız lazım. 4 tane turu var burada. A, B, C, D diye geçiyor. A ve C en popüler olanları. Ben de onları seçtim. Zaten 2 gün kalacağım. 3. gün Koron Adası'na gideceğim. Yeter. Karşımda bir deniz manzarası şimdiden göründü. Hadi bir bakalım oraya. Arkadaşlar ya bu kadar güzel bir yerin yani sokakları böyle olmamalı ya. Ben anlamıyorum ya. Filipinler'de böyle hiç önem vermiyorlar. Yani dekorasyonmuş, yolmuş, evet, deniz ürünleri satılıyor. Bak hemen tur satıyor. Evet, canlı arkadaşlar, bakın. Canlı. Özellikle Koreliler, Japonlar bu boiling crab diyoruz yani haşlanmış yemgeci çok seviyorlar. Evet, ıstakozla falan canlı. Evet, denize sıfır bir mekan burası. Evet arkadaşlar, ben de sizinle birlikte yeni görüyorum şimdi burayı. Manzara müthiş arkadaşlar. Yani söylememe gerek var mı? Bir bakın. Evet, bana Las Cabanas'ı tavsiye ettiler ama saat geç oldu. Aslında burada takılabilirim. Burası da çok güzel bir yermiş. Vallahi 10 numara bir yer. Tabi telefon ekranından belki çok belli olmuyordur. Gerçekten de güzel bir yer. İkindin olduğu için biraz da karanlık görünüyor. Muhteşem. Buradan insanlar turlara katılmışlar. Oradan geliyorlar. Buraya insanlar tura katılmaya geliyorlar arkadaşlar. Burada A, B, C, D diye 4 tane ünlü tur var. Yarın veya şimdi bir tanesine ben de katılacağım. Buranın güzelliğini sizinle paylaşmak istedim. Burası düşünün arkadaşlar, şehrin göbeğinde bir yer böyle. Bir de buranın bakir koylarını hayal bile edemezsiniz. Etrafa bakar mısınız arkadaşlar? Evet, yarın katıldığım turlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evet, 1 saat önce geldim buraya. Şöyle civarı gezeyim dedim. Hemen kaldığım otele 200-300 metre burası. Zaten ufacık bir kasaba arkadaşlar. Yarın şu teknelerden biriyle turlara katılacağız. Galiba buradan katılmayacağız biz. Çünkü bir limandan bahsetti. Tuk kullanıcısı. Burada tricycle deniyor tuktuklara. Yarın beni geri alacakmış. Sonra dönüşte yine alıp otele bırakacakmış. Galiba şu dağların arkasına mı gideceğiz? Oradaki koylara gideceğiz galiba. Arkadaşlar burası gerçekten de yani neden bu kadar ünlü olduğunu buranın anladım şimdi. Gerçekten de güzel. Yani şehrin içi bile böyleyse diğer yerleri hayal bile edemiyorum. Yarın göreceğiz. Evet, aynı bizim Antalya'daki gibi burada yemekli turlar var. Müslüman olduğunuzu söylerseniz size ayrı yemek hazırlayabiliyorlar arkadaşlar. Bu konuda da bilginiz olsun. Başka ne söyleyebilirim? Civarda çok sayıda plaj var, çok birbirinden güzel koylar var ama hani ben bir aydan fazladır Filipinler'de olduğum için gitme vaktim de yaklaştı. Onlarla çok vaktimi harcayamayacağım. O yüzden turlara katılacağım. Zaten yeter de artar bile. Hepsi birbirinden güzel. Hangi birini göreceksiniz? Her gördüğünüz yere diyorsunuz ki Allah'ım bu öncekinden daha güzel. Cennet gibi diyorsunuz. Yani Filipinler'de her yer güzel. Bir dahaki sefere mesela kısa dönem tatil düşünenler için 1-2 haftalık gelip sadece Coron'da veya sadece Palawan'da kalıp
vaktini burada harcıyorlar. Yani burada Coron'la Palawan'da bir ayınızı harcayabilirsiniz arkadaşlar. Yani ben öncelikle Filipinleri bir genel olarak hızlıca gezmek istedim. Daha sonra gelip ben de size tavsiye ettiğim şekilde yapacağım. Bir iki tane yer belirledim. Orada kalacağım. Orada dinleneceğim açıkçası. Yalnız burası dediğim gibi biraz daha pahalı bir bölge. Çünkü etrafta çok turist var. Evet. Biraz da iskeleden bakalım şöyle. Yüzen iskele. Bastıkça hareket ediyor. Ufacık bir kasaba ama bütün dünya biliyor burayı arkadaşlar. Evet, bu abla da bir şeyler satıyor. Evet, biraz El Nido'nun sokaklarında dolaşalım. Hem de bir şey bulursak yeriz. Her yerde turlar var. Mesela bakın burada Paddy Dive kursu yazıyor. Burada dalış kursları var. Ben 2 defa dalış yaptım Kızıldeniz'de. Harikaydı. Burada da Filipinler'de çok sayıda dalış noktası. Hatta bunun yanında işte dolphin turu var. Köpek balıklarıyla birlikte yüzme diyorlar da bence gözlemdir. Nasıl köpek balığıyla yüzeceksiniz? Ha var, şöyle var. Yüzme değil de Tayland'da kafeslerin içinde giriyorsunuz. Köpek balıklarını öyle izliyorsunuz. Hatta böyle heyecanlı olsun diye kan sıçratıyorlar denize. Köpek balıkları kafese saldırıyor. Kafesin içindeki insanlar adrenalin yaşıyorlar. Evet, bakın bu Filipinlerin köpekleri hep aynı tipte arkadaşlar. Bu tipte. Küçük küçük. Adamların keçileri de küçücük. Evet. Bakın fiyatlar böyle. 300 peso, 400 peso civarında bir tabak yemek. Detayını göstermeyeceğim. Bu fiyat tabi şeyde hello, how are you? Bu fiyat Davao'da, Dumaguete veya işte diğer şehirlerde Cebu'da biraz daha uygun olabiliyor. Yine de normal bana göre. 400 peso dediğiniz şey 280 lira yapıyor. 2-3 çeşit şey yeseniz işte 500-600 lira verip çıkıyorsunuz. O da böyle bir yer için bir şey değil bence. Evet, bak burada şavarma yapıyorlar ama muhtemelen neydendir bu? Omuzdandır. Böyle bunlar şavarmayı böyle parça pinçik ediyorlar böyle. Rusya'da da böyle yapıyorlar. Chop diyorlar. Yani bizdeki gibi yaprak gibi kesiyor. Ondan sonra bir de böyle kıyma haline getiriyorlar. Ama etin görünümü iç açıcı değildi. Filipinliler, Asyalılar diyelim, sosu çok seviyorlar. Yani her şey kıpkırmızı. Ben de severim ama bunlar abartıyorlar. Evet, görüyorsunuz yerler falan, her yer berbat. Yani bu kadar dünyaca ünlü bir yerin böyle olmaması lazım. Ama öyle. Bakın size şimdi bu turlardan bahsedeyim arkadaşlar. Bakın burada A, B, C, D diye 4 tane tur bulunuyor. Fiyatlar da bak üzerinde yazıyor. En popüler olanları A ile C. O gördüğünüz kanyonları size gezdiriyorlar. Şöyle yakınlaştırayım. Gerçekten de güzel yani. Dünyaca ünlü kanyonlar ve etrafta da çok sayıda Murat. Bakın burada da Müslümanlar var. Ne yiyebiliriz, ne yiyebiliriz? Evet. Diğer bölgelere göre burada çok daha fazla yabancı var, turist var.
Bir de daha önce de bahsettim, bu düşük sezon arkadaşlar. Bakın burada bir Arap lokantası var galiba. Nereden anladım? Falafel ve şavarma. Falafel, şavarma, rice yazıyor. Ama kapalı galiba. Bir bakalım, belki ön tarafta kapısı vardır. En azından tahminimce helal yiyecek satıyorlardır. Ama dur bakayım. Yok. Masaj yapıyorlar. Evet, masaj salonu. Evet, düşük sezon olmasına rağmen etrafta çok sayıda turist var. Ve yağmurlu bir de bugün. Yarın ben de işte tura katılacağım. Umarım hava iyi olur. Allah'a şükür bugüne kadar işimiz hep rast gitti. Bakın arkadaşlar, ben korona bilet almıştım. Burada da varmış hızlı tren ve feribot. Beni aldı adam, oraya götürdü. Boşuna ona mı gittik anlamadım. Soralım bakalım. Küçük bir kasaba ama hareketli. Böyle bazı filmlerde hani böyle olur ya, işte ajanlar olur, böyle geçmişi geride bırakır gider bir adaya yerleşir. İşte o adalardan birisi El Nido, birisi Palawan, bir tanesi Palau. Henüz Palau'ya gitmedim. İnşallah oraya gitmek de kısmet olur. Evet, bir bake shop var burada. Herkes sıraya girmiş poğaça alacağım diye. Burada her şey tatlı tatlı. Tuzlu unlu mamuller sevmiyor Filipinler arkadaşlar. Her şey şekerli. İnanın burada gürültü var, şurada biraz uzaklaşayım. Burada arkadaşlar simit, işte tuzlu poğaça, bunları özledim. Sürekli donat yiyorum veya işte bu baker'lerden gidip bir şeyler alıyorum bazen. Çünkü bazen civarda iyi bir kahvaltı salonu bulamayabiliyoruz. Kahvaltıda Filipinler genellikle tavuk, balık, pirinç, bunları yiyorlar. Veya normal yemek yiyorlar, et yiyorlar, işte normal fasulye gibi şeyler yiyorlar. Bizdeki gibi böyle peynir, zeytin falan yemiyorlar. O yüzden de bulamadığımda bazen gidiyorum bu bake shoplardan poğaça falan alıyorum. Artık yanında meyve suyuyla, çayla falan idare ediyorum. Şu ana kadar ölmedik, Allah'a şükür yedik yani. Şimdi ölmedik yemek derken arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Ben Fas'ta ve Tayland'da gıdadan zehirlendim. Yani pislikten zehirlendim açıkçası. Filipinler'de lokantalar hiç hijyenik değil ama çok şükür burada bir sorun görmedim. Bir sorun yok. Evet, şurada bir şeyler pişiriyorlar, bakalım. Evet. Görünüşe göre dur bakalım. Her şey tavuk. Yani domuz satmıyorlar. Bir yan rice yazdığına göre arkadaşlar, ya bunlar Hindu olabilirler veya muhtemelen Hindistanlı, Pakistanlı falandır. Çünkü bakın bir yan satıyorlar. Evet, şurada bir şeyler yiyeyim ben. Evet, videoyu burada sonlandırıyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Bana afiyet olsun. Burada genellikle tavuk ürünleri ve pilav satıyorlar. Bir tane şu çorbadan söyledim. Tavuklu, içinde galiba noodle gibi bir şeyler var. Arkadaşlar bu Hint yemekleri aşırı baharatlı ve acılı oluyor. Ben de seviyorum açıkçası. Üzerinde fiyatlarını da görebilirsiniz. Tek tek açıklamayacağım. İşte 300 pesodan başlıyor, 600'e kadar var. Evet, burada ne var? Şu samosa Hintlilerin ve Pakistanlıların çok sevdiği bir yiyecek şey gibi. Böyle bizim çiğ böreğin üçgen halini düşünün. Öyle bir şey. Daha önce ben Dubai'de yedim. Evet, bir de tavuk kebap var. İşte tavuğun çeşitli
versiyonları. Burada masala var. Masala daha önce ben şundan yemiştim. Bizim bildiğimiz nohut yemeğinin koyu kıvamlı ve acılı hali. Açıkçası çok beğenmedim. Masala sordum, sadece nohuttan mı yapıyorsunuz diye. Hayırdı, başka şeyler de varmış. Evet, bir de böyle karışık bir şeyler söylüyorsunuz. 600 peso. İçecekler de 90 pesodan başlıyor. 100, 120, 220. İşte fiyatlar böyle. Tabii El Nido diğer yerlere göre biraz daha dediğim gibi pahalı. Bakın ama güzel menüleri var. Bakın. Körili tavuk. İşte biryani çeşitleri. Hadi bir şeyler söyleyeceğiz. Bana afiyet olsun. Daha sonra tekrar gösteririm. Evet, şimdi söylediğim çorba geldi. Gayet güzel görünüyor. Şöyle içine buradan böyle kırıntı ekmeğe benzer bir şeyler atıyorsunuz. İçinde böyle taze soğan bir şeyler var. Hint çorbası. Denedim, güzel. Evet, birazdan da diğerlerini de gösteririm. Diğer yiyeceğim de geldi. Bu da böyle kızarmış pirinç, yumurta, tavuk, içinde bir takım baharatlar var. İşte Hint yemeği nasıl oluyor? Genellikle acılı, içine taze işte sarımsak, soğan, genellikle bunlar bulunuyor. Körili. İşte şu çorbayı da bitirmek üzereyim. Bu da çok güzel bir çorbaymış. İçinde taze soğan, işte bir takım şeyler var. Tavuk var. Şöyle crispy ekmek gibi bir şeyler var. Şimdi bunun fiyatı 400 peso, bunun fiyatı 200 peso. Şu büyük suda 80 peso. Burası Filipinlerin diğer bölgelerine göre fiyatlar iki katı. Mesela ben hiç daha 80 pesoya su almadım burada. Genellikle bu su 30-35 peso. Ama buraya değer. Evet, bana afiyet olsun. Evet. Bunların hepsi 500-600 lira civarı tutacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğüm kadarıyla El Nido Filipinlerin bütün bölgelerinden daha turistik. Henüz korona gitmediğim için orada hakkında fikrimi söyleyemeyeceğim. Bu şehire şöyle kasabaya baktığınızda anlaşılıyor. Çünkü adım başı tur, adım başı masaj salonu var. Hepsi de turistlere yönelik. Buradan anlayabilirsiniz. Evet. Hava kararmadan şöyle bir etrafı dolaşmak istedim. Yağmur atıştırıyor. Çok ilginç arkadaşlar. Van'la buraya gelirken, mini Van'la böyle felaket bir yağmur yağdı. Şöyle 15-20 dakika sürdükten sonra birden sanki böyle bıçak gibi kesildi yağmur. Yol kupkuruydu. Çok şiddetli bir yağmurun ardından hemen böyle, yani sanki yol çizgiyle ayrılmış gibi birden kupkuru bir yol karşımıza çıktı. Burada böyle şeyler rastlanabiliyor. Devrik cümleler kuruyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın. Uzun süredir burada hep yabancılarla konuşa insan düzgün cümle kuramıyor. Bazen böyle ben bile kendi kendime kızıyorum, nasıl böyle konuşuyorsun diye. Artık kusuruma bakmazsınız inşallah. Dediğim gibi bir de ben YouTuber değilim. Zevk için, insanlarla gezdiğim yerleri paylaşmak için çekiyorum bu videoları. Yani benden öyle profesyonel bir şeyler beklemeyin. Elimden geldiğince gezdiğim yerleri insanlara gösterip buraya gelmeye çalışan insanlara yardımcı olma gayesinde bu kanalı açtım. Buranın tuktuklarının şekli de değişik. Bakın, Honda. Bu Nissan. Acaba kendileri alıp da bu araba firmalarının armasını yapıştırdılar mı, yoksa gerçekten bu firmalar bunlara tuktuk üretiyor mu? Herhalde üretiyor. Mesela şu gidenin üzerinde Toyota vardı. Toyota amblemi vardı. Şu öyle değil mesela. Şu tarz olanlar da var. Ama şu sanki böyle sanayide yapılmış gibi.
Yani sanayide yapılmış gibi derken kaportasından bahsediyorum. Bak bu tarz olanlarda marka var. Evet galiba burada bitiyor kasaba. Yağmur da yağıyor. Biraz şuradan döneyim. Evet. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yağmur yağsı da çekime devam ediyoruz arkadaşlar. Size Filipinleri karış karış göstermeye kararlıyım. Evet. Zamanında demek ki şu dağlara bakılırsa, şu yamaçlara bakılırsa zamanında demek ki burası da bakir bir yermiş. İnsanlar gelip buraya sonradan yerleşmişler. Çünkü hiç şehir gibi görünmüyor. Daha sonra yani burası popüler olduğunda demek ki buraya hücum etmişler. Ne satıyor bunlar? Hamburger. Binde bir görürsünüz şöyle bir eli yüzü düzgün dükkan. O bile yani tam temiz değil ama. Evet, ne o? Burası da pet shop. Adamların pet salonları lokantalarından daha temiz. Evet. Burada vaktiniz olursa gelip böyle motosiklet kiralayabilirsiniz. Ben Filipinlerin yarısını böyle dolaştım diyebilirim. Çok rahat oluyor. İlk kullandığımda kaza yaptım mı? Yaptım. Bir iki defa hatta kaza yapacak gibi oldum. Ama sonradan alıştım Allah'a şükür. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur kullanmayı. Bilmeyenleriniz de öğrenir. Herkes benim gibi sakar değil. Evet, masaj yaptırayım dedim ama burada biraz pahalı. Hello, good afternoon, thank you. Ya ne kadar nazik insanları görüyorsunuz. Tanısın tanımasın. Böyle iyi günler, iyi akşamlar. Hal hatır sürüyorlar. Çok nazik insanlar. Bak mesela kimisi diyor ki işte turistleri onlar bir şeyler satmak için böyle nazik davranışını seviyorlar diyor. Alakası yok. Yani mesela şu geçen kadın bana ne satacak? Yaşlı başlı kadın geçip gidiyor işte. Mesela biraz önceki şu kadın ne satacak? Ya sadece nezaketinden dolayı selam veriyor. Bu selam verme konusunda bizim ülkemizde gerçekten bir eksiklik var. Hele ki bu son zamanlarda insanlar anormal gergin. Bırak selam vermeyi, millet birbirini gırtlaklayacak neredeyse. Ama burada o yok işte. İnanın arkadaşlar abartmıyorum. Bak Filipinlere geldim gideli bir aydan fazla oldu. Sadece bir defa Dumaguete'de portta yani limanda o satıcılar arasında sadece bir bağırışma gördüm. Başka hiçbir şey görmedim. En ufak bir bağırışma, kavga görmedim. Yok yani adamların sanki sinirleri alınmış. Yani bir sürü ülke gezdim. Buraya geldikten sonra ya resmen sinirlerim yatıştı. Allah'a şükür yani bir aydan fazladır tartışmadan, kavgadan, gürültüden, politikadan, siyasetten uzağım. Ya buraya geldikten sonra anladım ne kadar sinirli gergin bir milletmişiz. Hatta birinde bana Mısır'dayken iki tane Alman sormuştu tanıştığımızda nerelisiniz dedi. Türk'üm dedim. Siz Türkler neden bu kadar sinirlisiniz diye sormuştu bana. Gerçekten yani Araplar da bizim kadar sinirli değil. Ya mesela gözümün önünde biz taksiyle bir yere gidiyorduk Ürdün'de, Akabe'de. Öyle bir aile yolda karşıdan karşıya geçerken bizim taksi şoförü fena halde bir fren yaptı. Yani bizde olsa kavga çıkardı. Adamlar şöyle sakince dönüp baktılar gittiler. Hiçbir şey demediler ya. Yani ben anlatıyorum bazen yani bizim Türkiye'de yılda 5-10 bin kişi sırf trafikteki kavgada ölür diyorum şaşırıyorlar buradakiler. Niye diyorlar. Niye kavga ediyorlar diyorlar. Evet şu banka iyi bir banka arkadaşlar. Diğer bankalara göre daha uyguna bozuyor
dövizi ve para çekilirse daha az komisyon kesiyor. Ya bu konuda hakikaten iyi bir kazık yedim. Bu bankayı da aklımda tutuyorum. Bir daha para lazım olsa kesinlikle bu bankayı tercih edeceğim. Ben hiç unutmuyorum. RRC diye bir banka var. Thank you. 10.000 peso çekmek istedim. 100 peso verdi. 100 pesoya benden 500-600 lira komisyon oldu. Yani yanımda arkadaşım vardı, gülüyor. 100 pesoya 5-600 peso da değil herhalde. 5-600 TL komisyon ödedim. Yani 70 liraya 5-600 lira komisyon ödedim. 10.000 yerine 100 verdi ve çok fazla bir komisyon kesti. Ardından bu bankaya denedik. Yarısı kadar kesmedi ve 10.000 pesoyu verdi. Bir tane daha banka var. Neydi o da? BPO diye geçiyor galiba. Ondan da çektim. O biraz fazla komisyon çekti ama yine o ilki kadar değil. Evet, şu motor tricycle'lar gerçekten de herhalde üretiliyor arkadaşlar. Hepsinin üzerinde Toyota, Nissan vesaire yazıyor. Demek ki Asya ülkelerinde özel tricycle üretiliyor. Başka şehirlerde görmedim böyle. Onlar daha çok böyle bizim Konya'daki gibi yerli üretim gibi bir şeydi. Ama bunlar öyle değil. Zaten görünüşleri de değişik. Evet, El Nido küçük bir kasaba ama her şey var. Galiba yürüyerek de bayağı bir etrafı size gösterdim. Bir fikir sahibi olmuşsunuzdur burası hakkında. Şimdilik bu kadar yeter. Daha sonra yarın yine çekerim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Calamari.